Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle daha birlikteyiz. Among Us hayaletleri öreceğiz. Yeni bir teknik öğreteceğim sizlere. Belki de bu tekniği ilk defa göreceksiniz. Kuyruk kısmının bu şeklinin nasıl verileceğini videomda sizlere anlatıyorum. Videoma da beğeni ve yorumlarınızı bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Sihirli halka ile çalışmamıza başlıyoruz. İpliği kendinize doğru çevirin. Önce bir tane zincir çekelim. 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bu ipi çekeceğiz ve sıkıştırıyoruz. Spiral örgü öreceğiz. Sıra 2. Her zincir içine bir arttırma öreceğim. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Bu sıramızda arkadaşlar toplam 12 adet sık iğne olmalı. Sıra 3. Bir sık iğne öreceğim. Bir tane arttırıyorum. 1 2 bir sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sırada zincirleri saydığımız zaman toplam 18 adet sık iğne olmalı. Sıra 4. 2 sık iğne öreceğim. 1 2 bir tane arttırıyorum. 1 2 2 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 24 adet sık iğne olmalı. Sıra 5. 3 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 bir tane arttıracağız. 1 2 3 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 30 adet sık iğne olmalı. Sıra 6. 4 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 bir tane arttıracağım. 1 2 4 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 36 adet sık iğne olmalı. Sıra 7. 8 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane arttırıyoruz. 8 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 40 adet sık iğne olmalı. Sıra 8 ve sıra 21. Toplam 14 sıra. Her sırada 40 adet sık iğne olacak şekilde örelim ve buluşalım. Ben çalışmamı tamamladım. Geliyoruz 22. sıraya.
Şimdi bundan sonra farklı bir teknik uygulayacağız. Bu ipin renginin aynısından bir ipe daha ihtiyacımız olacak. Şimdi bakın burada bu sırada 9 tane sık iğne atlayacağız. Yani 10. sık iğneye ip bağlayacağız. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. sık iğneye ipimi bağlıyorum. Yani burada 9 tane boş zincirimiz var. Şimdi ipimi bağladığım zincirin içine bir sık iğne örerek başlayacağım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın bunun içine de bir tane öreceğim. 22 tane sık iğne öreceğiz. 2, 3, 21 ve 22. Burada bir tane zincir çekip sıkıştırıyorum buraya. İpi kısa kesiyoruz. Şöyle. Geliyoruz buraya. Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ayracımızı koyuyoruz. 7 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane azaltma öreceğiz. Şimdi bu ördüğümüz orta kısım vardı ya, bunun üstüne 22 tane sık iğne örerek devam edeceğiz. 1, 2, 3, 21 ve 22. Şimdi bakın buradayız. Bir tane azaltma öreceğiz. Nereye? Şuraya. Bir tane azaltma örüyorum. 7 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şeklinizin görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Şimdi geliyoruz arkadaşlar 23. sıramıza. Yine aynı şekilde uygulayacağız. Burada 8 tane zinciri atlayacağız. Şimdi bakın. Şöyle şuradan itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'uncuya ipimizi bağlayacağız. Buraya ipimizi bağlıyoruz. Burada 8 tane sık iğne boş kalacak. 9'uncuya diğer ipimizi bağlayacağız. İpliği bağladığım zincirin içine bir tane zincir çekerek başlayacağım. Şimdi bir tane azaltma öreceğiz. Bakın buraya da batacağım. Buraya batarak başlıyorum. Bir tane azaltıyorum. 8 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane azaltıyorum. 8 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3,
5, 6, 7 ve 8. Bir tane azaltıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. İpi kısa keseceğim. Burada bırakıyorum. Geri geliyorum. Şimdi kaldığımız yerden örmeye devam edeceğiz. Burada kalmıştık. Tekrar ayrıcımı koyuyorum. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane arttıracağım. 1, 2. Bir sık iğne. Bir arttır. 1, 2. Şimdi 2 sık iğne. 1, 2. Bir tane azaltacağız. Şimdi geliyoruz. Bu kısma üstüne öreceğiz. 3 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3. Bir tane azaltacağız. 2 tane sık iğne. 1, 2. Bir tane azaltacağız. Bir tane sık iğne. Bir azalt. 2 tane sık iğne. 1, 2. Bir tane azaltıyorum. 3 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3. Şimdi alt tarafa geldik. Bir tane azaltacağız. Bakın şuraya batacağım. Bir azaltma. 2 sık iğne. 1, 2. Bir arttır. 1, 2. Bir sık iğne. Bir arttır. 1, 2. Bir tane sık iğne öreceğim. Bu sıramızda arkadaşlar toplam 33 adet sık iğne örmemiz gerekiyor. Şimdi geliyoruz 24. sıramıza. 6 tane sık iğne atlayacağız. 7. ipliği bağlayacağız. Şöyle 2, 4, 6, 7.'ye ipimi bağlıyorum. Buradan başlayacağım örmeye. Bir tane zincir çekeceğim. Yine aynı yere batarak başlıyorum. 1. Toplam 21 tane sık iğne öreceğiz. 2, 3 ve 21. Burada bir zincir çekeceğim. İpi kısa keselim. Şimdi geliyoruz geriye. Buradan örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 2 tane sık iğne öreceğim. 1, 2. Bir tane arttırıyorum. 1, 2. 2 sık iğne. 1, 2. Bir tane arttıracağım. 1, 2. Şimdi geliyoruz bu orta kısma.
ördüğümüz çalışmaya 21 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 20 ve 21. Şimdi geliyoruz alt tarafa. Bir tane arttırma öreceğiz. 1 2 tane sık iğne, 1 2 bir tane arttırma, 1 2 tane sık iğne, 1 2. Bu sıramızda arkadaşlar toplam 37 adet sık iğne olmalı. Geliyoruz 25. sıramıza. Yine 6 tane sık iğne atlayacağız. 7. ipliğimizi bağlayacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7. ipi bağlıyorum. İpi bağladığım zincirin içine de bir sık iğne öreceğim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buraya da başlangıçta bir sık iğne örüyorum. Toplam 25 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 24 25. Şimdi burada bir tane zincir çekeceğim. İpliği kısa kesiyorum. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Sanırım atladım oraya. Şimdi bakın burada orta kısımlara örüyoruz. Başlangıçta zincir atlıyoruz. Ne atladık burada? 6 tane sık iğne atladık. Örgümüzü ördük. Burada da boşta 6 tane iğne kalması gerekiyor. Hep orantılı gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Başlangıçta kaç boş bıraktıysak burada, sonda da aynı eşit sayıda burada boş zincirimiz kalması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar geri döndük ipimize. Ayrıca koyalım. 9 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi üstten örmeye devam ediyoruz. 7 8 ve 9. Bir tane azaltıyorum. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir azaltma, bir sık iğne, 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 bir azaltma. Şimdi buraya arkadaşlar 2 tane sık iğne öreceğiz. 1 2. Alt taraftan örmeye devam edeceğiz. 3 4 5 6 7 ve 8. Böylece sıramızı tamamlamış oluyoruz. Burada toplam 30 adet sık iğne olması gerekiyor. Geliyoruz 26. sıramıza.
9 tane sık iğne atlayacağız. 10. sık iğneye ipimizi bağlayacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. sık iğnenin içine ipimi bağlıyorum. İpi bağladığım zincirin içinden tığımı geçireceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi burada 6 tane azaltma öreceğiz. İpi bağladığım zincire de batacağım. 1 2 3 4 5 6 bir zincir çekiyorum. İpi burada kısa keseceğim. Geriye dönüyoruz. Buradan örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Toplam 24 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 24. Geliyoruz arkadaşlar 27. sıramıza. Şimdi burada yine 5 tane atlayacağız. 6. sık iğneye ipimizi bağlayacağız. 1 2 3 4 5 6 ipi bir düğüm atarak buraya bağlıyorum. İpi bağladığım zincirin içinden örmeye başlayacağım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi 3 tane sık iğne öreceğiz. Yine buraya da batacağız. 1 2 3 bir tane azaltacağım. 4 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 bir tane azaltacağız. 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 bir tane zincir çekeceğim. İpi kısa kesiyorum. Şimdi geliyoruz arkadaşlar baş tarafa. İşaretimi koyuyorum. 7 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 buradan devam ediyoruz üstten. 6 ve 7 bir tane azaltacağım. 4 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 4 bir tane azaltıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar 7 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 aşağıdan devam ediyorum. 3 4 5 6 ve
7. Sıramızı böylece tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda da toplam 20 adet sık iğne olması gerekiyor. Geliyoruz 28. sıramıza. 4 tane sık iğne atlayacağız. 5.'ye ipimizi bağlayacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5.'ye ipimizi bağlıyoruz. İpliği bağladığım zincirin içinden örmeye başlayacağım. Bir tane zincir çekiyorum. 2 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, bir tane azaltacağım. 2 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, bir tane azaltacağım. 2 tane sık iğne. 1, 2, bir tane azaltıyorum. Bir tane zincir çekip ipi kısa keseceğim. Şimdi geriye dönüyorum başa. Buradan örmeye devam edeceğiz. 2 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, bir tane azaltıyoruz. Üstten örmeye devam ediyoruz. 2 tane sık iğne öreceğiz. Bir tane azaltacağım. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane azaltıyorum. İki tane sık iğne öreceğim. 1, 2. Şimdi aşağıdan örmeye devam edeceğiz. Bir tane azaltacağız. İki tane sık iğne öreceğiz. 1, 2. Bu sıramızda da arkadaşlar toplam 13 tane sık iğne olması gerekiyor. Şimdi içine güzelce elyafla dolduruyoruz. Evet, ben çalışmamı tamamladım arkadaşlar. İçini de güzelce elyafla doldurdum. Şimdi geliyoruz 29. sıramıza. Bu sefer 2 tane sık iğne atlayacağız. Üçüncüye ipimizi bağlayacağız. İpi bağladığımız zincirin içinden de örerek çalışmamıza başlıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekeceğim. Buraya da bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 2 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, bir tane azaltacağım. 1 tane sık iğne öreceğim. 1 tane zincir çekiyorum. İpi kısa keseceğiz arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi ayracımızı koyalım. Ve bu sırada sıra sonuna kadar toplam 10 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 9 ve
Bu sırayı da böylece tamamlamış oluyoruz. İçini isterseniz biraz daha elyafla doldurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi son sıramızı öreceğiz. Son sırada 5 tane azaltma öreceğiz ama ikili trabzan azaltacağız. Şöyle ipliği dolayacağım tığıma. Önce 2 taneyi alıyorum. Tekrar doluyorum. Yanındakine yine 2 taneyi alacağım. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden topluyorum. Bu bir. Şimdi ikinci azaltmayı örüyorum. İki. Beşinci azaltmam. Şurada bir tane zincir kaydırma öreceğim. Ve bir zincir çekiyorum. İpliği kısa keseceğiz arkadaşlar. İçeride saklayalım. Şimdi sırada arkadaşlar bu yüzündeki gri fanusu var. Astronotların fanusuna benzeyen bir şekil. Başlangıçta 9 tane zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi ikinci zincirin içinden itibaren örmeye başlayacağız. 8 tane sık iğne örelim. 1 2 3 8. Bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci ve beşinci sıralar, yani 4 sıra, her sırada 8 adet sık iğne olacak şekilde örelim. Sıra başlarında da bir zincir çekelim. Parçamız hazır. Şimdi burada bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Buraya, bunun içine 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2. Parçanın çevresini dolaşacağız. Şimdi köşeye kadar bu araya 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4. Köşeye geldim. Buraya da 2 tane sık iğne öreceğim. Arttırma öreceğim yani. Aynı zincirin içine. 2. Şimdi buraya arkadaşlar 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. Köşedeyim. Bir tane köşeye arttırıyorum. 1 2 dönüyorum. 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4. Köşedeyim. Bu zincirin içine bir arttırma öreceğim. 1 2 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Sırayı birleştireceğim. Şimdi ipimizi kısa kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar parçanın etrafına bir tur siyah iple zincir kaydırma öreceğiz. Parçayı böyle örmüştük. Ters çevirin. Böyle tutacağız. Şimdi ipimizi bağlayalım. Şöyle.
Burada bir tane zincir çekeceğim. Şimdi her zincirin içine bir zincir kaydırma öreceğiz. 3. Göstermiş olduğum gibi sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna geldiğimizde de ilk zincirin içine bir zincir kaydırmayla birleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar tersten öreceğiz. Bir zincir çekeceğim, geri döneceğim. Şimdi burada bir sıra döneceğiz. Şöyle gri zinciri ve siyah zinciri de yarı parçasını alacağız. Ortasından sık iğne öreceğiz. Buradan gri zincir, bu taraftan siyah zincirin yarısından alacağız. 2 gri zincir bir tane, siyah zincirin yarısından alacağız. Sıra sonuna kadar göstermiş olduğum gibi örelim ve sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna geldiğimizde de ipliği bu şekilde bırakıp çekeceğim. Saklı dikişle kapatacağız. Şimdi buradayız. İlk zincirin içinden geçiriyorum ve ipliğin çıktığı zincirin içinden, bakın ipliğin çıktığı zincirin içinden tekrar geçireceğim ve sıkıştırıyorum. Çalışmamızı böylece tamamlamış oluyoruz. Bu parçayı bir kenarda dikiş çalışmamız için bekletelim. Daha sonra bu parçayı arkadaşlar önüne bu şekilde dikeceğiz. Şimdi sırada bu arkadaki kutu var. Bu kutuyu öreceğiz. Yeşil iplikle çalışmamıza devam ediyoruz. 15 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 15. Şimdi ikinci zincirin içine 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 12 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 12. Son zincirin içine 3 tane sık iğne dolduruyoruz. 2 3. Zincirin diğer tarafına döneceğiz. Buraya 12 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 12. Başlangıçta çektiğim zincirin içine sırayı birleştireceğim. Bir zincir kaydırma. Bir tane zincir çekeceğim. İkinci sıradayız. Bulu öreceğiz. Zincirin içine arkadaki ilmeğin üstüne örüyoruz. 30 tane sık iğne öreceğiz. Zincirin içine, arkadaki ilmeğin üstüne. 2. Zincirin içine, arkadaki ilmeğin üstüne. 3 4. Sıra sonunda buluşalım arkadaşlar. Toplam 30 tane sık iğne örelim. Şimdi bundan sonraki sıralar arkadaşlar spiral örgü öreceğiz. 10 sıra öreceğiz. 10 sıra, her sırada
30 adet sık iğne olacak şekilde öreceğiz ve buraya kadar geleceğiz. Görüntüsü böyle olacak çalışmamızın. 10 sıra sonra buluşalım. 13. sıraya geliyoruz. Bulu öreceğiz arkadaşlar. Yani zincirin içine ve arka taraftaki ilmeğin üstüne öreceğiz. Bir zincirin içine, arka taraftaki ilmeğin üstüne örüyoruz. 2. Bir tane daha örnek göstereceğim. 3. Göstermiş olduğum gibi sıra sonuna kadar toplam 30 tane sık iğne örelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Şimdi dikiş payı bırakacağız. İpliği uzun keselim. Burada her bir sık iğne karşılıklı gelecek şekilde kapatıp dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle buradan bir tane sık iğne, karşı taraftan da bir sık iğnenin içinden geçireceğim. Karşılıklı dikerek kapatacağım. Şimdi buraya kadar dikelim arkadaşlar ve içini elyafla dolduralım. İçini biraz elyafla doldurdum bakın. Şimdi burayı kapatacağım. Ve çalışmamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Son dikişimi de yapıyorum. Bunu da şöyle sivri durmasın burası. Şuradan bir geçirir. Şöyle düzeltirseniz daha düzgün dursun. Evet, çalışmamızın böylece sonuna geliyoruz. Şimdi bu parçaları vücut üzerine dikerek çalışmamıza devam edeceğiz. Ön fanusu üstten saydığımız zaman 9 ile 15. sıralar arasına düzgün bir şekilde dikiyoruz. Arada da bu kadar bir mesafe bırakırsınız. 6 tane sık iğne bıraktım ben benim örgüme göre. Nasıl dikeceksiniz? Şöyle kuyruğun biraz gözükmesi gerekiyor yandan. Şöyle yan durması gerekiyor. Yani şöyle öne dikmeyin. Bu kuyruk yandan gözükecek. Biraz yan çevirip öyle dikersiniz. Arkadaki kutuyu da arkadaşlar bu fanusun hizasında dikeceğiz. Fakat dikerken simetri olmasına dikkat edin. Böyle yamuk dikmeyelim. Tam arkasına gelecek şekilde köşe noktalardan tutturarak bu arkaya dikiyoruz. Sırada arkadaşlar bu fanusun üzerindeki ışık efekti var. Beyaz iplikle bu efekti işleyeceğim. Şimdi iğnemi bakın şu ikinci sıradan çıkaracağım. 1 2 buradan çıkarıyorum. Karşı tarafta yine aynı 1 2 ikinci sıradan şöyle bir çizgi çiziyorum ve bir alt sıradan iğnemi çıkaracağım. Yine bir çizgi çizeceğim. Şimdi karşılıklı çizgiler çizerek şu arayı dolduracağız. Bakın böyle çizgiler çizerek bu arayı dolduruyoruz. Evet, çalışmamı tamamladım. Karşılıklı çizgiler çizerek burayı dolduruyoruz arkadaşlar. Çalışmamızın böyle görünmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, Amigurumi Among Us hayaletlerimiz hazır. Ekranda gördüğünüz gibi. Sizin de çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor.
Videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoma beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açın. Yayınladığım videolardan, yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız diyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bolca örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.